Aileyi oluşturan en önemli unsur ne? Çocuk. Günün sonunda amacınız probleminiz haline geliyor. Şimdi siz eğer çocuğu problem olarak görmeye başladıysanız evet, nur topu gibi bir probleminiz olacak elinizde. Kadın zaten hazır da değil ki, anneliğin ne olduğunu bilmiyor, öğrenmedi. Çünkü olaya daha başlarken notla başlıyoruz ya. İşte kayınvalide, görümce, anne, kendi annendeki figür de öyle. Çocuğu üşüteceksin. Buna kadar müdahale edilen genç kadınlarımız var. Dolayısıyla çocuk onda yük haline gelmeye başlıyor. Çocuk hiçbir aile için problem olamaz. Zaten aile kurmamızın temel sebebi çocuklarımız. Coşkuyu, heyecanı, neşeyi bırakmadığımızda, kendi çocukluğumuzla barıştığımızda doğru anne oluruz. Doğru anne demek, mutlu anne demek. Yasemin Hocam, evlilikte çocuk problemiyle ilgili bazı sorular geldi size. Ben de sorulardan biraz korktum açıkçası. İlk soruda şey diyor, evliliğin matematiği diyorsunuz hocam. Bence evlilikte en büyük problem çocuk. Allah uzun ömür versin ama çocuğumuz oldu olalı kocamla bağımız koptu, ne yapmalıyım? Problem olarak gördüğümüz şey aslında bizim evlenme sebebimiz. O ortaklığı niye kurduk biz? Bir aile yapısı kurmak için, değil mi? İlk amaç neydi ortaklığı kurmakta? Aile olacağız. Aileyi oluşturan en önemli unsur ne? Yani çocuk. Köpek de alabiliriz, kedi de alabiliriz, sahiplenebiliriz ki şu anda maalesef birçok insanda, benim de var kedim, köpeğim, ama bunu da yapıyor. Günün sonunda amacınız probleminiz haline geliyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Probleme bir bakmanız, bir yaklaşmanız gerekiyor. Şimdi siz eğer çocuğu problem olarak görmeye başladıysanız evet, nur topu gibi bir probleminiz olacak elinizde. Çünkü daha başlangıçta çocuğunuzu problem olarak görmeye başladınız, psikolojik olarak. Bunun temel sebebini söyleyeyim sana. Hani bahsetmiştik ya, inanç kalıplarımız. Sen bir kalıbı yerine getirmeye çalışıyorsun. Ben anneyim, böyle olursam anne olacağım. Ben babayım, bunu yerine getirirsem bir baba olacağım. Ortaya da bir çocuk çıkacak. Çocuk bir eserdir. Annenin ve babanın ortak eseridir. Ve varsa diğer çocukların, anneannenin, dedenin, babaannenin, halanın, teyzenin, toplumun eseri olduğunda tabii ki bir probleminiz olur. Dolayısıyla çözüme odaklandığımızda yapmamız gereken problem açılımlarında ne var? Ne kadar otantiksin, ne kadar doğalsın, ne kadar samimisin. Şimdi iki insan samimi bir şekilde oturup ellerindeki eseri daha rahat, daha özgürce, daha kendileri gibi büyütmeyi planlamaya başlarlarsa ortada bir problem olmaz, bir zevk olur, bir neşe kaynağı olur. Benim bununla ilgili eğitim ve seminer serimde başlığım şu: evlilik artı çocuk eşittir soru işareti. Oraya tükenmişliği de koyabilirsin. Oraya mutluluğu da koyabilirsin. Hangisini koyacağın senin seçimin, tutumlarının seçimi. Hocam benim gördüğüm problemlerden birisi de hani birçok kişi boşandı çevremizde. Evet. Kadınların çocuğu olduktan sonra kendilerini sadece anne olarak konumlandırması. Bence bu biraz ilişkilerdeki zedeleyen kısımda bu. Ben anneyim, dokunulmazım, benim sadece görevim bu. Onun için bence biraz daha erkeklerden uzaklaşıyormuş gibi oluyorlar. Şimdi karşımızda bir erkek de olduğu için şunu da konuşmak lazım. Bu karşılıklı iki kişinin aslında sessiz anlaşmalarıyla alakalı bir şey. Aslında erkek de kadından bir annelik beklentisi içinde oluyor. Elbette zaten kadın anne oluyor. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Hormonal olarak, fiziksel olarak, psikolojik olarak her türlü bir değişim yaşıyor kadın. Kadın zaten hazır da değil ki, anneliğin ne olduğunu bilmiyor, öğrenmedi. Anneliği motomot şöyle biliyoruz biz: yedirmeliyim, İçirmeliyim, giydirmeliyim, ya komut vermeliyim. Hayatta kalması için, hayatta kalma da ayrı bir açılım zaten. Yani öğrenmesi gereken bazı şeyleri öğretirsem benim çevremdeki herkes acaba benim makbul bir anne olup olmadığımla ilgili not verirler mi? Şimdi olaya daha başlarken notla başlıyoruz ya. İşte kayınvalide, görümce, anne, kendi annendeki figür de öyle. Yani bak, üşütme. Ya o kadar enteresan hikayeler geliyor ki çocuğu üşüteceksin. Buna kadar müdahale edilen
genç kadınlarımız var. Dolayısıyla çocuk onda yük haline gelmeye başlıyor. Nasıl daha mükemmel olabilir mi? Düşündükçe, bunu sorguladıkça, daha mükemmele ulaşmaya çalıştıkça mükemmelden uzaklaştığımızın farkında olmamız gerekiyor bizim. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Altını çiziyorum. Sal gitsin. Bırak ya. Çocuk bir robot değil ki. Çocuğu bir robot olarak gördüğünde, komut vermen gereken bir robot olarak gördüğünde, ben doğurdum, benim robotum. Ye, iç, kalk, otur, bilmem ne vesaire vesaire vesaire. Sonra ne yaşıyorsun? Evlilikte annenin tükenmişlik yaşamasının en büyük problemi ne biliyor musunuz? Mükemmeli aramak. Doğru anne olmaya çalışıyor. Bunu yaptıkça takdir görmediğini gördüğünde yetersizlik hissediyor. Ne yaparsa yapsın bir türlü tatmin olamıyor. Çünkü bir türlü kusursuz olamıyor. Olamayacak. Kendi çocukluğunu unutan, kendi iç benliğini, otantik benliğini, neşesini, coşkusunu, arzusunu, heyecanını unutan kişi otoriter ve kuralcı bir annelik yapmaya başlıyor. Mükemmele ulaşmak için. Ve orada neşeli, coşkulu, heyecanlı, hayalci olan çocuk tarafından takdir edilmeyen anne modunu görüyor. Yani o davranışı görüyor. Anne kendi iç dünyasında ben nerede hata yapmaya başladım diye sorgulamaya başlıyor. Herkes kendini sorgular. Diğer tarafta çocuk anneye karşı olan hırçınlığını evde gösterdiğinde bu sefer baba diyor ki bütün gün çocuğa diyor ne yapıyorsun da diyor bu çocuk bu kadar diyor işte diyor yaramaz diyor onu diyor bunu diyor şunu diyor. Dolayısıyla erkek de eleştirmeye başlıyor. Zaten hiçbir şekilde takdir görmeyen, övgü görmeyen, anlayış görmeyen kadın o kadar yetersiz ve değersizlik duygusuna giriyor ki kendini daha fazla çocuğa odaklıyor veya daha fazla eve odaklıyor. O daha fazla bunu yaptıkça kendinden uzaklaşıyor. Kendinden uzaklaştıkça mutluluk hormonu düşüyor. Kaygıyı besleyen alanlar yukarıya çıkıyor. Sanki ortada bir problem varmış gibi bir problem yumağına çocuk dönüşüveriyor. Çocuk hiçbir aile için problem olamaz. Zaten aile kurmamızın temel sebebi çocuklarımız. Bunu unutmamalıyız. Coşkuyu, heyecanı, neşeyi bırakmadığımızda, kendi çocukluğumuzla barıştığımızda doğru anne oluruz. Doğru anne demek, mutlu anne demek. Bunu unutmamamız gerekiyor.